Merhaba arkadaşlar. Gezgin Rotası'nın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Toros Dağları'ndan aşağı inip Antalya'nın sıcağında aracı çiftliğimizdeyiz. Bugün sabahtan çıktık yola ve şu an saat 10 itibariyle Antalya'dayız. Okurcalar'dayız. Tabi bizim oradaki mevsimle burası kıyaslanınca orası kışta, burası yazda. Benim için özellikle çok sıcak bir bölge. Çiçekler açmış. Biraz sonra çekimlerimizde çiçeklere de yer vereceğim. En sevdiğim şey çekimlerde detay olarak çiçekler benim için o videonun güzelliğini ortaya koyuyor açıkçası. Arılarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Dumru arıcılık, yıldırım arıcılık, bulat arıcılık. Burada Bozkırlı çok sayıda üreticimizin arıları var. Güzel tesviye yapılmış. Arıcı bir kardeşimiz var. Burada yatıp kalkıyor. Karavanı var. Buyurun seyre. Çok fazla lafa gerek yok. İzleyelim, yerinde görelim. Arılığımızın barakası gördüğünüz gibi burada. Ve arılığımızın bekçisi Yıldırım kardeşimiz değil mi? Evet. 7/24 buradasın. 7/24 buradayım. Hem arılara bakıyorum. Evet, hem arılara bakıyorum. Hem burada geziyorum. Bozkır mı burası mı? Burası. Yazın baharın burası. Aynen. Orada yazın oradasın. Oradan kışın kaçıyoruz buraya. Yani. Kışı görmüyorum diyorsun yani. Kıştan kaçıyoruz ya. Yazın oradasın arılarla. Aynen. Gelir gelmez ziyafete konduk. Bakım da var. Değil mi Hüseyin Dumru? Bakıyor bize. Siz bana bakıyorsunuz ya. Ha. Sen arılara bakıyorsun ya. Çalışkanlar çalışkanlar. Menümüzde ne var? Yılda? Önümüzde kavurmalı yumurtalı var. Yumurta var. Bakım iyi yani. Bakın iyi baksana. Başkan bize bakıyor ya. Şeyini şaşırıyorum değil mi? Ne arıyormuş ya artık bir şeyden sonra sıkılıyorum. Kahvaltı deme, ben kahvaltıyı severim. 7/24 hep kahvaltı yerdim, artık bir şeyden sonra da sıkılıyorsun, gidiyorsun artık balık ne olursa işte 3-5 tane tutsan idare ediyor yani. Dur bir saniye sessizlik. Burada hocam kendi alıp Menümüzde yok Hüseyin. Bugün kim yaptı bunu? He? Kim yaptı? Ha? Kaymalli. Kayınvalide elinden çıkmış gibi. Sıcacık. Vakit öğlen vakti. Yıldırım kardeşimizin arıcı barınağına doğru girelim bakalım. Vay. İçeriye bakın. Ahşaptan, dışı metal kaplama ve burada sobası var. Yıldırım güzelmiş ya ortam. Güzel ya. Biraz küçük ama idare ediyor. Vallahi küçük de değil yani. 2 kişi olunca 2 kişiye ideal. Zemin anlamında da biraz yüksekte mi? Yüksek yaptım. Harici börtü, böcek, yılan, çıyan girmesin diye. Alt tarafa komple ince tel çaktım. Şöyle. Ha oradan. Geçen sene başka yerdeydik. İçeride yılan çıktı. Aa. Aynen. O yüzden içeriye ince, dabana ince tel çektik. Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Yani ortam güzel vallahi. Güzel. Günler burada geçiyor yani. Günler burada geçiyor. Aynen. Tamamen doğal arı. Ondan sonra burada tek başına tek kişilik dev kadro. Evet. Ben, arım ve keyfim diyorsun. Evet. Daha önceki çekimlerimizde de bahsetmiştim. Arıya yönelik arı sokmasına karşı alerjim var. Ama arıcılarla ve arılarla devamlı iç içeyiz. Kıyafetlerimi giydim. Yıldırım kardeşimizin
ekipmanları. Şu anda arının içine doğru gideceğiz. Hüseyin orada yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de aralığımıza doğru ilerliyoruz. Doğada nektar akışı çok olunca arılar yoğun bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma var. Şu an Bozkır'da arılarımız uyku halinde ama arıcılarımız kış döneminde bu bölgeye arılarını getirerek arıların kışında üretimde olması, özellikle üretimden çok koloni güçlendirme anlamında katkı sağlıyorlar. Şu an tam arının yoğun olarak bu bölgede çiçek ve nektar akışı gerçekleştiği için çalıştığı zamandayız. Gördüğünüz gibi. Şuna bakın arkadaşlar. Bulat arıcılığın arıları hummalı bir çalışma var. Burası da Dumru Arıcılık. Hüseyin Dumru kardeşimizin arıları. Hüseyin, Bulat Arıcılığın arılarına göre senin arılar biraz tembel gördüm ya. Ne gördün? Tembel gördüm. Sahibine göre kişilermiş. Nasıl arılarımızda durum? Şükür Allah'a. İnşallah güzel olacak. Verdiğimiz fondant şekerlerimizi yemiş. Fondant şekerlerimiz de kendi üretimimiz değil mi? Bozkır'ımız. Kooperatifimizin kendi üretimi. Neydi? Reklam Tarımsal yapabiliriz. Kalkınma Kooperatifi. Bozkır Tarımsal Kalkınma Fondant Kooperatifi. şekeri, Fondant arı yemeği. şekeri, arı yemi. Arılarımızın tercihi. Evet. Kış aylarında özellikle bu bölgelere Yani getirilmezlerse insanlar değil mi? Kontrole bakıyoruz. Yavru faaliyetimiz ne durumda? Gördüğünüz gibi güzel bir yavru faaliyeti var. Evet. Yoğun bir şekilde. Maşallah. Biraz önce ben kendim dilim döndüğünce bahsettim de Antalya'ya getirmenin arıları bir faydası da koloninin güçlenmesi bildiğim kadarıyla değil mi? Tabii. Burada bahar biraz daha erken geldiği için arılarımız daha rahat polen kaynağına erişebiliyor. Biz de nektar desteğiyle birlikte kolonilerimizi bahara daha güçlü bir şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden arıların durumuna göre fondant şeker arı yemi yahut invert şurupla arılarımızı besliyoruz. Evet. Sen bu konuda hassassın. Takviyeler ne zamana kadar yapıyorsun? Takviye. Yani mesela şu invert dediğin fondant şeker hepsi bildiğim kadarıyla nektar akışına karşı. Takvim günü vermek doğru olmaz. Bu mevsimin gelişine göre, yılın görüşüne göre değişir. Yok şöyle yani nektar akışı başladığında kesiyorsun Ana desteği. nektar akımı başlamadan 20 gün önce keseriz. Ondan sonra arı yani nedir? Sadece doğal bal üretimi yapıyor. Evet, ihtiyacına göre. Ama bunlar da özellikle kış aylarında çıkacak gördüğünüz fondant şekerimiz bu. Arkadaşlar verirken dikkatsiz vermişler. Evet hiç Arının yememiş. hareket alanının dışına koymuşlar. Evet. Sağ olsun arkadaşlar. Yanlış uygulama. Yanlış uygulamaya bir can. Evet. Arı aç. Asker aç. Asker aç. Evet arkadaşlar. Ama askerimiz aç değil.
Bakın göstereyim. Doğadan getirdiği için. Hayır, doğadan getirmedi. Biz arılarımızı hayatta aç bırakmayız. Aç gözlüğe gerek yok. Şu an için yeteri kadar kemer dediğimiz bal stoğumuz var. Anladım. Yavru faaliyeti var, buna bakıyorum. Bu çerçevede yok. Önemli olan dediğimiz gibi bal doğadan gelirken katkı maddesinin olmaması. Ama koloniyi güçlendirirken arı sağlığı için, oğula gitmesi için ve soğuktan kendi ihtiyacını karşılaması için o zamanlar takviye yapılabilir arkadaşlar. Bunlar gayet normal şeyler. Evet, bu arımız yeni yavru atmış. Yeni günlükleri kapatıyor. Kraliçemiz burada, anamız burada. Bakalım çekebilirsek. Nerede? Bak, baş parmağımın ucunda. Oraya mı? Dur gelelim oraya. Evet. Saklanıyor, saklanacak, kaçıyor. Yakın çekimde görükür o muhtemel. Şimdi bu arımıza besleme materyalini doğru yere koyacağız. Onu da yedikten sonra güçlü bir şekilde oğula gidebilecek yani. Oğula değil, sezona Oğula gelecek. değil yani. Oğula gelmesini istemiyoruz. Oğul derken ben kastım evlat anlamında söyledim de. Oğul tabii farklı bir şey. Evet. Böyle koyduğumuz zaman Şu çıkış noktaları kapanmış galiba değil mi arının? şurada büyük çıkış noktası var. O kapalı olduğu için hayvan gelip oradan alamıyor. Hayvan da demeyelim, böcekten. Fark etmez. Biz arı diyoruz. Yani bizim için ne hayvan ne böcek. Bizim için Değerli. kutsal bir varlık arı. Gördüğünüz gibi ürettiğimiz kondon şekerini daha iyi vermemize bir hafta vermiş olmamıza rağmen hiçbir kırıntı dahi bırakmaksızın tertemiz yemiş. Güzel çalışmış arı. Arıyı doğru besinler, doğru zamanda beslersek faydalanım oluyor. Bu arımız biraz gevşek kalmış. Bunu bir tık sıkıştıracağız. Ya da ana kaybımıza bakacağız. Ama günlük yumurtalarımız var. Birkaç tane kapalımız var. Bu İtalyan ırkı bir arı. İtalyan. Evet, Sakin değil mi? Biraz sarı daha sakin oluyor bildiğim kadarıyla. sakin, sıcak iklim koşuluna uygun bir arı. Güzel petek örer. Renk çok güzel ya. Şöyle yakınlaştıralım. Malı çalışmayı yerinde görelim. Kraliçemiz belli mi burada? Burada kraliçe, burada kraliçe öbür çerçevede muhtemel, bakalım. Kraliçe galiba şurada. Az önce buradaydı. Nereye gitti de bakalım. Gördüğünüz gibi kapalı yavru bu tarafta. Kraliçemiz burada. Kraliçemiz, evet, onun şeyi de var. Şapkası var. Evet, sarı renk. 2022 yılında doğan analarımıza verdiğimiz renk. Balcı Tontul'un üretmiş olduğu İtalyan ana arıların durumu bu. Balcı Tontul abimiz çekimlerini yaptığımız senelik gittiğimiz bir Neyse, arımızı arıcımız. üşütmeyelim. Evet. Hafif rüzgar var. Şimdi bu arıda sıvı besleme yapacağız. Şimdi arıcılar bu tabirimi sever sevmez bilmiyorum ama arıcılık arkadaşlar, açıkçası konuşmak gerekirse biraz hırsızlık. Arının Hırsız olsun, evet, hırsızlık. ticarettir. Ben onlara veriyorum, onlar bana veriyor. Al gülüm, ver gülüm. Balın sahibi, üreticisi arı ne için üretiyor? Kendine yemek için ürettiğini Tamam, ne yapıyoruz? yiyeceğini bırakıyoruz. Biz çalıyoruz. Yiyecekten fazlası israftır. Biz çalıyoruz. Yani böyle olunca yiyemeyeceği- nedir? Arının ürettiğini kendimize alıyoruz. Verdiğimiz katkılarla katkılarla da onun kendi hayatını sürdürmesi için, konforlu bir şekilde sürdürmesi için takviye yapıyoruz. Ama balımız doğal bir şekilde
Bize kalıyor. Rabbim onları emretmiş. Evet. Ve insanlar için bir şifa kaynağı üretiyorlar. Biz de onlar Rabbimin emri üzerine çalışan arıların üretmiş olduğu şifa kaynaklarını tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Evet. Bu arı ırkı çok bal tüketmeyen Kafkas mı? Anadolu arısı olması lazım. Gördüğünüz gibi. Şurada göremiyorsunuz. Yavrular var. Larvalar var. Küçük yumurtalar var. Onlar beslemek için topladığı polenler hemen yanında. Polen, nektar. Biz bu dengeyi sağlamak için uğraşıyoruz. Şimdi burada bulat arıcılık var. Dumru arıcılık var. Bir de Yakup Yıldırım Göksel. Yıldırım Göksel. Göksel arıcılık var. Göksel arıcılık diyelim artık. 3 tane arıcımız var. Üçü de Bozkır'dan geliyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz alanda. Burası Antalya Okurcalar'da değil mi? Antalya, Alanya, Okurcalar mevki. Alanya Okurcalar. Karşıda seralar var. Seraların olduğu bir bölge. Bu arı karnıyolu. Pardon. Karnı. Karnıyolukluymuş. O nerenin ırkı? Aslen. Menşei. Bu Almanya'da geliştirmiş bir ırk. Almanya'da. Ama artık Türkiye'ye adapte olmuş ve Türkiye'deki verimliliği kanıtlanmış bir ürün. O yüzden biz de çalışıyoruz. Ondan tamamen bitmiş arkadaşlar. Maşallah maşallah altın sarısı. Şunların çalışmalarına bakın arkadaşlar. Tabii körük kullanmayınca körüğümüz sönmüş. Bu arı muhtemel 1-2-3 çerçeveye kadar yavratmıştır. Bakalım kontrol edelim. Bu da yine Tontul ana arıcıların üretmiş olduğu İtalyan arı. Bu polenleri gördüysek arı bu polen öbeğine kadar yavratmış demektir. Yani önümüzdeki hafta bu polenleri yiyecek arı çıkan arılar onun yerine buraya yavru atacak inşallah. Maşallah. Bakalım Yani kontrol edelim tekrar. Kolonimiz güçlenecek. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Evet. Bizim arılarımızı bakımını en güvenilir, kendi açımızdan söylüyorum, en doğru materyalle besliyoruz. Ana arımız burada gördüğünüz gibi. Bu Bakayım bu. 2021'in 2021'inki mavi kraliçesi. Evet, mavi. mi? Mavi renkte. Şöyle kafanı kaldırırsan ışık kaybolmasın. Anamız rahatsız oluyor ama. Anamız kutsaldır. Her şey onun için. Tabii. Önceki videolarımda da bahsetmiştim. Arkadaşlar işçi arı kaç gündü Hüseyin? 21 gün mü yaşıyordu? Hayır. Kaç? Ya bu mevsimine göre değişiyor. Biz bunu indirgiyoruz 2 mevsimini. Yaz aylarında arının çalışma koşullarına bakarak yuvadan çıkmasıyla, yani gözeden çıkmasıyla ölmesi 30 ile 45 gün arasında değişiyor. Yani 20 gün Kış standart. aylarında bu yine iklime göre 5-6 aya kadar çıkarabiliyor. 5-6 ay. Ha, o zaman çalışmadığı için çalışmayla Yani alakalı. özetle arının 800 kilometre uçuş yapacağı kadar bir enerjisi var tüm ömrü boyunca. Uçarsa, yani 8 kilometre 20 günde uçarsa 20 gün yaşıyor. Hiç uçmaz, hareket etmezse, o enerji harcamazsa 5-6 ay kadar yaşayabiliyor. 5-6 ay. Ama şöyle de bir şey var. Kraliçemizde, Bu arımızı biraz yoğun besleyeceğiz. kraliçemizde de şöyle bir olay var arkadaşlar. O uzun soluklu yaşıyor. Yani 4-5 yıl yaşıyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Tabii. Çünkü niye? Kraliçe arı sütüyle besleniyor. Yani farkı orada. Kuş sütüyle beslerim seni diyor ya. Burada sıvıyı verdiğinde kaybolma ihtimali olmuyor mu? Kaybolma derken? Yani Bu sızdırmaz ama arılarımız buradan çıkar. Birinci gözden çerçevenin üzeridir. Oradan buraya büyük hayvanların yalaktan su içtiği gibi inerler. Buradan tükendikçe buraya gelir. Buradan da yuvaya taşırlar. anladım. Şu an doğada nektar akımı neredeyse yok denecek kadar az. Ama polen akımı güçlü. Anladım.
nektar yok. Yani bal yiyeceğimiz Yok değil, bal az, gelmiyor. yetersiz. Tabii şu an o yüzden arılar takviye edileniyor. İlgilenen arkadaşlar için kısa bir bilgilendirme. Kondon şeker arı yemi nasıl kullanılır? Kondon şeker arı yemi arının sıvı beslemeye, yani daha doğrusu iklimin, doğanın veya arının koloninin durumuna göre sıvı beslemeye müsait olmadığımız zamanlar yahut uzun süre arılığı ziyaret edemeyeceğimiz zamanlarda sıvı beslemeye alternatif bir besleme ürünüdür. Bunu nasıl koyuyoruz? Şu kondon şekerimiz falçata keskin bıçakla aşağı yukarı 1 santim genişliğinde şu kadar parçayı alıyoruz. Çerçevelerimize paralel değil de şu şekilde her çerçeve arasından arının girip işleyebileceği şekilde çerçevemize yerleştiriyoruz. Kondon şeker kullanımı bu şekilde. Kondon şeker hijyenik bir üründür, sağlıklı bir üründür. Anladım. Hem kolay, kullanımı da basit. Kullanım basit. Beslenme için stepne görevi gören bir ürün. Yani şöyle bizim açımızdan düşündüğümüzde de Bozkır'la Antalya, Alanya bölgesi arasındaki mesafe düzenli bakmada gereklilik gibi bir şey, zorunluluk yani. Bir imkan. Güzel bir imkan. Bozkır'a buranın arası 2 saat kadar bir mesafe. Bozkır'da şu an hava sıcaklığı belki 6-7 derece. Burada nereden baksan 20-23 derece arası var şu an. Tertemiz çalışmış. Gördüğünüz gibi 1 gram bulaşık bırakmadan. Arı temiz hayvan ya. Hayır, temiz hayvan farklı bir olay. Ürün kaliteli olmasaydı bunu böyle yemezdi. İçinde partiküller kalırdı ama bak gördüğünüz gibi poşeti daha yıkamış. Tertemiz. Yani reklamda sıkıntı yok. Kendi ürünümüz. Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Kurucu sitesinden ortaklarının veya tamamı arıcı olan aynen. bir kooperatif. Aynen. Bir de arıcı olmayan, arı alerjisi olan ben de ortaklardan Evet. biriyim açık arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Ya orada rüzgar esiyor, o yüzden kapatacağım. Evet. Rüzgar var. Yumurta boyutlarına bakarsak anamız gayet sağlıklı, kaliteli bir ana. Üşütmeyelim. Kapatalım. Aynen. İlk geldiğimizde rüzgar yoktu da şu anda biraz arttı galiba. Evet, şurada arılarımız yeni doğuyor bakın. Evet. Yuvadan yeni çıkıyorlar. Evet arkadaşlar şu anda pupa mı diyoruz o Evet, kaba? pupadan çıkıyor. 21 günlük kuluçka süresinden sonra Hafif hafif zorluyor şu anda. doğan arıyı dilleriyle de besliyorlar bir yandan da. Anladım. Yardımlaşma o zamandan başlıyor yani. Kardeş sevgisi başka bir şey. İla kızların başka bir şey. Bunların hep alayı kız. Bir önünü bir daha açabilir mi?
Evet. Bakın arkadaşlar. Şu antenleri çıkardı galiba şu. Antenleri çıkar, üzerinde gezmeseler çıkacak da. Evet, ha gayret. Üzerinde gezmeleri de bu hareket esnasında ürettikleri ısıyla pupadaki arıların pupa sıcaklığını koruyorlar. Aynen. Tamamen bir döngü yardımlaşma örneği. Evet. Üşümezse çekmeye devam edelim. İşte. O şey çek, rüzgar. Sen zarar verme. Biz gördük. Doğmak üzere olan arıyı da görmüş olduk. Doğmak diyelim de artık Doğmak bence yani. can gelmiş artık ona. Hayat bulmuş. Dünyaya teşrif edecek. Ne yapalım biz de onu. Şimdi bu arılar doğduktan sonra 21 gün kovan iç hizmetleriyle uğraşırlar. O yüzden dışarıdan nektar bulma gibi şansları yok. Bu arıların açlığını önlemek amacıyla besliyoruz. Yani normalde tarlacı arı zaten gider yiyeceğini bulur. Bizim şu an besleme amacımız yeni doğmuş olan arılar bir sonraki doğum için yetişen, yumurtadan larva haline dönüşen arıları besleyecek olan arılardır. Yani genç işçi arılar kardeşlerini beslerler. Ama dışarıdan nektar kaynağı olmazsa bu besleme sekteye uğrar ve üretilen arılar sağlıksız, yeteri kadar beslenemediği için tam randımanlı çalışmazlar. Biz yeni doğan arıları beslemesi için besin ürünü veriyoruz. Bu işte arkadaşlar İkame ürün diyebiliriz. açıkçası bilinç şart. Yani bunda da şöyle fondon şekeri gördüğünüzde şeker glukoz veriyor diye değerlendirmeyeceksiniz. Burada önemli olan benim anladığım kadarıyla arıcıya güvenmek. Arıcınıza güvendikten sonra sıkıntı olmuyor. Buradan mum koparıyor. Güneşten geldi. Yani. Mumu koparıp topuklarına yapıştırıyor. Bununla birlikte kovan içindeki çatlakları, kendisi için tehdit algıladığı her türlü delik, yarık, çatlak, sarkıntı onları sabitlemeye kullanıyor veya petek örmeye kullanıyor. Propolis dediğimizde bundan mı oluşuyor? Propolis bu değil. Propolis ağaçların içerisinden toparlar. Burada gördüğünüz gibi mumu sökmeye çalışıyor. Ağzıyla kemirmeye çalışıyor. Normalde arıların ağzı çok kesici değildir. Çok yumuşak şeyler ancak kesebilir. Ama arılar azimlidir. Kesinceye kadar uğraşır. Şekil burada görüldüğü gibi. Kafaya taktıktan sonra her türlü şeyi yaparlar yani. Çok rahatsız etmeden sıradan gidelim. Evet. Arıcının bir numaralı aracı arının sakinleşmesi için buhar diyorum, pardon, yanlış oldu. Duman çıkardan araç. Dumanla beraber arı sakinleştiriyor. Tabi şu anki bulunduğum ağırlıkta yani artık arılar çok relax moddalar. Herhangi bir saldırma eylemi yok. Normalde bozkırda arılar üstüme gelirdi. Burada pek saldıran yok. Bakın burada bir fondon şeker şeyin dışarıya koymuş. Dışarıda fondon şekeri afiyetle tüketmeye çalışıyorlar.
arının içinde gördüğünüz gibi hummalı bir şekilde çalışan arılarla selfie. Yani normal şartlarda bu kadar samimi değiliz. Tabii bu kıyafet gerçekten daha önceki kullandığım kıyafetlere göre biraz daha rahat. Biraz da aradan kaynaklı mı artık bilmiyorum. Çok fazla sarmıyorlar. Yani şu an kıyafetin üstüne saran, böyle yapışmaya çalışan hiçbir arı yok. Kardeşçe takılıyoruz. Arıcılık yapan adam, üreten adamdır arkadaşlar. Üreten adam da gittiği bölgede boş durmaz. Bakın geçen seneden kalma biberlerimiz, dolma biberimiz, buna benzer mahsullerimiz var. Gelip gittikçe yemelik. Bakın soğanımız pürçükleri koparılmış ve buraya da soğan ekilmiş. Şunlar yanlış değilsem şunlar da patlıcan. Önceki senenin kökleri. He? Fark etmez. Sarabilir ya. Körük yakayım mı? Topladım neyse saralar.
arılarımız şu anda kuluçka alanını genişletiyor. Beyimiz burada. 2021 bey ama yine güzel. Biraz eskimiş beyimiz ama şak şak ya alışkın olmadığımız için. Güzel bir zeytinlik ve nektar ağaçlarının olduğu bahçe. Şu ağaçlarda keçi boynuzu dediğimiz ağaçlar. Yöreye has ürünlerin olduğu bir bahçe. Evet, eski ev. 1.3. Adamdan al kerpiçin etrafına tuğla vermiş. Aydayına al iş yaptın bir bak. Kerpiçi tuğlayla çevirmiş. Tuğla kerpiç dökülmüş. Öylesine örmüş gibi bir şey o ya.
Efendim balam. Aleykümselam balam. He he. Gökkuşağı gibi yerde onlarca renk tonunda güzellikler. Arı gibi çalışkan olmak lazım ama böyle de güzel çiçekleri de bulmak lazım, değil mi? Çalışkan olmak tek başına yetmez yani. Mekan da önemli. Gezginin rotasının bu haftaki bölümünde Antalya'daydık. Alanya bölgesinde arıcı arkadaşlarla beraber güzel çekimler yaptık. Artık buralarda çiçek açmış güzelliklerle beraber hoş bir çekim oldu. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Sonraki haftaki videolarımızda görüşmek üzere. Yorum, beğeni ve paylaşımlarla destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olunuz.